propaganda ve sabotaj faaliyetleri. Bu ikisi tarih boyunca cephede yürütülen savaşların arka planında süren bir mücadele alanı olmuşlardır. Özellikle dijital çağda ise artık başlı başına birer ek cephe haline geldiklerini söylemek mümkün. 2022'de başlayan ve özellikle Avrupa'da bir numaralı gündem maddesi haline gelen Ukrayna Savaşı da bunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Her iki tarafta birbirlerini propaganda ve sabotaj faaliyetleri yürütmekle suçluyor. Avrupa ülkeleri Rusya'nın basın faaliyetleri ve dezenformasyonlar ile sabotajlar üzerinden kamuoyunu etkilemek istediğini ve bir hibrit savaş yürüttüğünü öne sürüyor. Rusya ise Avrupa'nın Rus düşmanlığını körükleyerek Ukrayna'ya desteğe yönelik kamuoyu oluşturmaya çalıştığını belirtiyor. ABD cephesinde ise Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Rusya'ya yönelik siyasette yaşanan değişimler kendini özellikle siber savaşlar alanında da gösterdi. Rusya, savaşın en başında özellikle Avrupa'ya gaz sevkiyatlarının durdurulmasını konu alan propaganda videoları yayınladı. Rusya ile Avrupa arasındaki çatlağın Ukrayna nedeniyle daha da büyümesi Rus gaz sevkiyatlarının askıya alınmasına yol açtı. Avrupa'da Rus gazına en çok bağımlı olan Almanya, alternatif enerji kaynakları arayışına girdi ancak bu büyük eksiği kapatmak hiç de kolay olmadı. Rusya ise bunu değerlendirerek kamuoyu oluşturmak amacıyla çok sayıda video yayınladı. Bu videolarda kimi zaman Avrupa için yeni bir buz çağının yolda olduğuna dair uyarı yapıldı. Kimi zamansa enerji eksiği nedeniyle ortaya çıkacak ekonomik sıkıntılardan dolayı Avrupalıların yiyecek ekmek bile bulamayacakları vurgulandı. Benzer videolarda ise yine başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın Ukrayna'ya destek için harcadığı paranın kendi vatandaşlarını nasıl fakirleştirdiği konu alındı. Bu videolarda sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de hedef alındı ve bu şekilde "işte sizin cebinizden çalan adam bu" mesajı verildi. İlgili videolar kimi zaman anonim kaynaklardan dolaşıma sokuluyor, kimi zamansa Gazprom gibi Rus devlet şirketleri veya Russia Today gibi devlet televizyonları üzerinden yayınlanıyordu. Rus devlet medyası da Rusya ile Batı arasındaki enformasyon savaşının önemli bir ayağı. Bu noktada özellikle Rus devlet televizyonlarındaki yayınlara göz atmakta fayda var. Özellikle Margarita Simonyan ve Vladimir Solovyov gibi isimlerin programları geniş yankı uyandırıyor. Batı'da Putin'in sesi ismiyle bilinen Simonyan ve Solovyov'un yanı sıra programlardaki konuklar da güncel meselelere dair çeşitli iddialar dillendiriyorlar. Bu programlara Batı ülkelerinde tamamen propaganda ve Ukrayna Savaşı'na dair yanıltıcı bilgilerin kaynağı gözüyle bakılıyor. Öyle ki AB kurumları ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Simonyan ile Solovyov'un programlarında dillendirilen ve kendilerine göre dezenformasyon olan iddialara dair kayıt tutuyor. Bu kayıtlara baktığımızda çeşitli meselelere parmak basan ve Kremlin tarafından da vurgulanan iddialar öne çıkıyor. Bunları birkaç kategoriye ayırmak mümkün. Kimi iddialarda doğrudan Ukrayna, kimilerinde sadece Batı hedef alınıyor. Kimi iddialarda ise Ukrayna'nın ABD ile Avrupa arasındaki mücadeleye kurban edildiği dile getiriliyor. En temel iddialardan biri, Ukrayna diye egemen bir devletin veya ulusun var olmadığı, o bölgenin aslında sadece Rusya'nın tarihi toprağı olma özelliği taşıdığı. Aynı şekilde Azov gibi Nazi sembolleri de kullanan Ukrayna birliklerine dikkat çekilerek Ukrayna devletinin bir Nazi rejimi olduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda sık sık 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile birlikte Rusya'ya karşı savaşmış Ukraynalılar da ön plana çıkarılıyor. Öte yandan Ukrayna'nın Donbas'taki Rus azınlığa karşı soykırımı gerçekleştirdiği ve Rusya'nın sadece onları korumak için bölgeye girdiği belirtiliyor. Pentagon'un Ukrayna'da biyolojik silahlar ürettiği veya Batı'nın Rusya'da düzenlenen terör saldırılarına özellikle istihbarat ve lojistik sağladığına dair iddialar gündeme getiriliyor. En başta Ukrayna Savaşı'nın başlamasına sebep olarak ise NATO provokasyonları ve genişleme çabaları gösteriliyor. NATO ise bu iddialara karşın aktif bir şekilde genişleme niyetinde olmadığını, sadece açık kapı politikası uygulayıp her devletin kendi yolunu seçmesine saygı gösterdiğini dile getiriyor. Ayrıca Rusya'da dillendirilen NATO Rusya'yı kıskacı alıyor anlatımına karşı da 11 zaman dilimini kapsayacak kadar büyük bir ülkeyi NATO nasıl çevreleyebilir deniliyor. Yine ABD'nin sırf Avrupa'yı zayıflatmak ve ABD'ye bağımlı hale getirmek için Ukrayna'yı savaşa soktuğu, İngilizlerin Ukrayna ile Rusya arasında savaş istediği, Batı'nın Rusya'yı zayıflatmak için Ukraynalıları feda ettiği ve Ukraynalıların Rus askerlerini kurtarıcı olarak göreceği de iddialar arasında. Rusların basın üzerinden yürüttükleri propaganda faaliyetleri sadece Rusya'daki yayınlarla sınırlı değil. Aynı şekilde özellikle Avrupa basınında belli yayın organları üzerinden yer edinerek ve nüfuzlu kişiler etki altına alınarak Rus pozisyonları daha geniş kitleye ulaştırılmak isteniyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri Voice of Europe, yani Avrupa'nın Sesi isimli haber platformu.
Çekya'dan yayın yapan ve daha sonra AB tarafından yasaklanan bu platformun aslında Rus yanlısı Ukraynalı oligark Viktor Medvedchuk'un fonladığı bir Rus yayın organı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu platformu TASS veya RIA Novosti gibi ajanslardan ayıran şey bir Rus yayın organı gibi değil, Avrupalı bir yayın organı gibi hareket etmesi. Ayrıca Voice of Europe'un çalışmaları kapsamında en sık başvurduğu isimler Avrupalı aşırı sağcı isimlerdi. Ki Rusya ile Avrupa'nın aşırı sağcı kesimleri arasında bir çıkar ilişkisi olduğu aslında uzun süredir bilinen bir şey. NATO ve AB gibi oluşumlara temkinli yaklaşan, hatta üyeliklerin sonlandırılmasını isteyen veya Ukrayna'ya askeri desteğe karşı çıkan örneğin Alman AfD gibi partiler Ruslardan destek görüyor. AfD'li siyasetçiler sık sık Rus propagandası yapıp Rus pozisyonlarını yaymakla suçlanıyor. Yine Voice of Europe platformunda da böyle oldu. Aralarında üst düzey AfD'lilerin de olduğu aşırı sağcı Avrupalı siyasetçilerin para karşılığı bu platforma röportaj verdiği ortaya çıktı. Avrupalı uzmanlara göre Rusya, kendi pozisyonlarını Avrupalılara hitap edebilecek isimler üzerinden yayarak toplumun algısını yönetmeyi amaçlıyordu. Ruslar, Ukrayna Savaşı'ndaki propaganda çalışmaları için oldukça kurnaz yöntemlere de başvurdular. 2022 yılında, yani henüz savaşın başladığı sene, Doppelgänger isimli bir Rus operasyonunun varlığı basına sızdı. Bu siber harekatın arkasında Rus bilişim teknolojisi şirketi Social Design Agency vardı. Hedefte ise Ukrayna, Almanya, Fransa ve ABD basını. Operasyonun çalışma prensibi ilgili ülkelerdeki büyük ve güvenilir basın kurumlarının internet sitelerini klonlamak üzerine kuruluydu. Daha sonra bu klon siteler üzerinden gerçekleri yansıtmayan haberler dolaşıma sokuluyordu. Bu şekilde bu haberlere sanki güvenilir bir kaynaktan geliyormuş veya Avrupalılar da artık Rusların pozisyonlarına anlayış gösteriyormuş izlenimi verilmek isteniyordu. Der Spiegel, Le Parisien, Fox News ve Washington Post gibi büyük gazeteler ve dergiler hedeflerin arasındaydı. Hedef 4 ana meseleyi gündeme taşımak ve gündemde tutmaktı. Batı'nın yaptırımlarının etkisiz kalması, Batılıların Rus düşmanı olması, Ukrayna ordusunun Nazilerden oluşması ve Ukraynalı mültecilerin Avrupa'nın refahını tehdit etmesi. Öte yandan Rusya, Batı'yı Rus düşmanlığını körüklemekle suçluyor. Rusofobya kelimesi 2022'de savaşın yeniden alevlenmesiyle birlikte resmi Rus makamları tarafından en sık kullanılan ifadelerden biri oldu. Elbette Rus yönetimi bu şekilde örneğin sadece Kremlin'in veya mevcut hükümetin değil, genel anlamda Rusluğun tehdit altında olduğu algısını vermeye amaçlıyor. Yani Ukrayna Savaşı Rusluğun kökünü kazımak isteyen Batı'ya karşı varoluşsal bir savaş olarak aktarılıyor. Fakat şu da bir gerçek ki Avrupa'da atılan bazı adımlar bu iddia noktasında Rusların ekmeğine adeta yağ sürüyor. Sosyal hayatta tanınan ve Ukrayna Savaşı'nı desteklemese dahi aktif bir şekilde kınamaktan da kaçınan, yani sadece sessiz kalmayı tercih eden isimlerin dışlanması pek iyi bir görüntü çizmiyor açıkçası. Örneğin Münih Filarmonisi'ni yöneten dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiyev'in kovulması meselesi. Evet, Gergiyev'in Kremlin'e yakınlık duyan bir isim olduğu bilinen bir durumdu. Ancak daha çok sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan bir ismin siyasi bir açıklama yapmaya zorlanması tartışmalara yol açmıştı. Peki, propaganda sadece Rusların başvurduğu bir yöntem mi? Hayır. Avrupa'da ve Ukrayna'da da benzer yöntemlere başvuruluyor. Avrupa'da savaş boyunca en sık başvurulan anlatım, Ukrayna Rusya için sadece başlangıç şeklinde oldu. Yani Avrupa kamuoyunda Kremlin'in Ukrayna'da durmayacağı, Ukrayna'nın ardından Baltık ülkelerine veya Polonya'ya da saldıracağı fikri yayıldı. Hatta özellikle Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından 2029'da hazır olmalıyız, Rusya NATO'ya saldırabilir şeklinde somut tarihler de verildi. Putin'in yeniden bir Rus imparatorluğu kurma ve büyük Rusya hayalinin peşinde olduğu vurgulanıyor. Avrupa medyasında sık sık karşımıza çıkan bir diğer içerik ise Putin'in hasta olduğu ve hatta ağır ilaçlar kullanmak zorunda olduğu iddiası. Yapılan bu haberlerde Putin'in farklı hareketler sergilediği çeşitli güncel videolardan yola çıkılıyor. Bu kimi zaman konuşurken ayağını sallaması, kimi zaman yüzünü ekşitmesi, kimi zaman ise mesela bir elini uzun süre boyunca oynatmaması olabiliyor. Bu tarz şeyler üzerinden bir şekilde Putin'in rahatsız olduğu, ölebileceği ve Rusya'da değişim yaşanabileceği imajı veriliyor. Ancak Ukrayna İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov da daha önce birçok kez Avrupa'daki bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Öte yandan özellikle savaşın başında Avrupa'da Kremlin ile Rus halkı arasında bir nevi bir ayrım yapılıyordu. Rus halkının büyük kısmı Putin'in savaşına destek vermiyor deniliyor, ülke içerisinde Kremlin'e karşı direniş olduğu belirtiliyordu.
Ancak savaş ilerledikçe bağımsız kuruluşlar tarafından da yapılan anketler aslında manzaranın bambaşka olduğunu gözler önüne serdi. Rusların %75 ila 80'i Rusya'nın Ukrayna'daki hamlelerini destekliyor. Rus devlet medyasından bahsetmiştik. Peki Ukrayna cephesinde neler oluyor? Ukrayna'da birçok televizyon kanalı savaşın başlamasıyla birlikte bir nevi tek bir çatı altında toplandı ve yapılan yayına telemaraton ismi verildi. Yani televizyon kanalları tek bir elde toplanmış ve aynı yayına bağlanmış oldu. Gerekçe olarak ise Rus propagandasını ve dezenformasyonlarını engellemek gösterildi. Aslında bu projeye en başta halkı bir arada tutan ve halkı savaşla ilgili bilgilendiren bir yayın gözüyle bakılıyordu. Ancak kısa süre sonra durum değişti. Ukraynalılar telemaraton yayınına Ukrayna hükümetinin devlet propagandası aracı olarak bakmaya başladı. 2023 yılında Ukraynalı Zmina İnsan Hakları Grubu tarafından yapılan araştırmaya göre Ukraynalı gazetecilerin %60'ından fazlası telemaratona bir sansür gözüyle bakıyor. İlgili yayının savaşla ilgili sadece olumlu haberleri yayması ve örneğin Batı'nın Ukrayna'ya desteği azaltma ihtimalinin veya cephedeki olumsuz gelişmelerin konu alınmaması eleştiriliyor. Ukrayna'nın 2023 yazında Rusya'ya karşı büyük umutlarla başlattığı karşı harekatı hatırlayalım. Bu harekat tüm hazırlıklara rağmen pek de başarılı olamadı. Ancak telemaraton o dönem yaptığı yayınlarda sanki cephedeki durum bambaşkaymış imajını veriyordu. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye muhalif isimlerin yönettiği bazı kanalların telemaratona katılımına izin verilmemesi tepkileri daha da artırdı. Telemaratona konuk olanların çok büyük bir kısmı Zelenski'nin partisinden. Telemaraton sık sık hükümetin halkla ilişkiler aracı haline gelmekle suçlanıyor. Ukrayna Savaşı ile birlikte artan sabotaj faaliyetleri de propaganda hamlelerinin yanı sıra dikkat çeken noktalardan bir diğeri. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde şüpheli patlamaların ve yangınların yaşanması gözleri Rus istihbaratının faaliyetlerine çevirdi. 2022 ile 2023 yılları arasında Avrupa'daki bu olaylar 4 katına çıktı. 2023 ile 2024 arasında ise bir kez daha neredeyse 3 katladı. Sabotaj operasyonlarının büyük bir kısmının Rus ordusuna bağlı istihbarat birimi GRU tarafından düzenlendiği belirtiliyor. GRU'nun çeşitli kodlar altında faaliyet gösteren ve her biri farklı bir alanda uzmanlaşan birlikleri Dış İstihbarat Servisi SVR veya İç İstihbarat Servisi FSB ile ortak olarak hareket ediyor. Sabotaj faaliyetlerinin düzenlenmesi içinse genelde Rus ajanları kullanılmıyor. İlgili ülkelerde yaşayan kişilerle temasa geçilerek para karşılığında bu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Genelde ulaşım, savunma sanayi ve kritik altyapı hedef alınıyor. Ancak Ukrayna'ya silah sevkiyatlarıyla ve lojistik destekle veya Ukrayna ordusuyla bağlantılı kişiler de hedefler arasında. Olayların listesi uzun. Ancak birkaç çarpıcı örnek vermek mümkün. Örneğin Mart 2024'te Ukraynalı bir lojistik şirketinin hem Londra'da hem de Madrid'deki tesislerinde birkaç gün arayla yangın çıktı. Nisan 2024'te Almanya'da 2 kişi ülkedeki ABD üslerine yönelik sabotaj faaliyetleri hazırlanırken gözaltına alındı. Şüpheliler hem Alman hem de Rus vatandaşıydı ve GRU ile irtibat halinde olmakla suçlandılar. Mayıs 2024'te Polonya'da ülkede Rusya adına sabotaj faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilen 9 Belaruslu, Ukraynalı ve Polonyalı yakalandı. Temmuz 2024'te Almanya, ABD istihbaratının uyarıları neticesinde savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in genel müdürüne karşı suikaste engel oldu. Rheinmetall, Ukrayna'ya silah sevkiyatında en önde gelen şirketlerden. Aynı dönemde başka savunma sanayi şirketlerinin tesislerinde de şüphelerin Rusya üzerinde yoğunlaştığı patlamalar ve yangınlar meydana geldi. İspanya'da Ukrayna'ya gidecek olan iletişim ekipmanlarının bulunduğu bir depoda patlama yaşandı. Bulgaristan, Ukrayna'ya obüs mermisi gönderme kararı aldıktan sadece günler sonra silah üreticisi Emco'nun tesislerinde yine patlamalar yaşandı. Ukrayna saflarına geçen ve daha sonra İspanya'ya kaçan Rus pilot Maxim Kuzminov'un şüpheli ölümünden de Rusya sorumlu tutuluyor. Avrupalılara göre Rusların sabotaj faaliyetlerine kritik bilgilere ulaşmayı amaçlayan casusluk operasyonları da dahil. Örneğin Almanya'da Ukrayna askerlerinin eğitildiği üslerin dronlarla izlenmesi veya ABD üslerinin fotoğraflarının çekilmesi. Ancak Eylül 2022'de Rusya ile Almanya arasındaki kuzey akımı boru hatlarına düzenlenen saldırı gösterdi ki her sabotaj için Rusya'yı suçlamak konusunda acele edilmemeli. 26 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Akımı 1 ve Kuzey Akımı 2 hatlarında basıncın düştüğü tespit edildi. Daha sonra Baltık Denizi'nden gelen görüntüler boru hatlarında sızıntı olduğunu teyit etti. İçi çelik bir konstrüksiyon olan, dışı ise kalın bir beton tabaka ile kaplı olan hatların nasıl patladığı sorusu hemen gündem oldu. Ve elbette hem ABD hem de AB cephesinden gelen açıklamalarda şüpheler hemen Rusya üzerinde yoğunlaştı.
Hem Almanya hem de İsveç ve Danimarka tarafından yürütülen soruşturmalarda derinlere inildikçe çok ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre operasyonu başlarında eski Ukraynalı istihbaratçı Roman Chernivski'nin bulunduğu Ukraynalı bir sabotaj timi gerçekleştirmişti. Kiraladıkları Andromeda isimli yat ile Almanya'dan yola çıkarak boru hatlarının olduğu noktaya gidip patlayıcıları yerleştirmişlerdi. Peki sabotaj timi kime bağlıydı? Ekip doğrudan dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny ile temasta olan subaylardan talimat alıyordu. Sabotaj operasyonu Zaluzhny tarafından onaylanmıştı. Yani Ukrayna Savaşı'nın en çarpıcı sabotaj faaliyetlerinden biri olan kuzey akımı patlamalarının arkasından Rusya değil, Ukrayna çıktı. Ukrayna'nın sabotaj faaliyetlerinden bahsederken elbette Rusya'da yaşanan saldırılara da değinmemiz gerekiyor. Savaş boyunca Rus topraklarında birçok demiryolu hattı sabote edildi ve petrol rafinerileriyle enerji tesislerinde patlamalar yaşandı. Ukrayna olayların üzerinden belli bir süre geçtikten sonra bir kısmının sorumluluğunu kabul etti veya sorumluluk kabul etmedi ama memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Savaşı kapsamında Rusya'da yaşanan aslında en çarpıcı olaylar dikkat çeken isimlere karşı suikastler oldu. Putin'in beyni olarak tanımlanan Rus siyaset bilimci Alexander Dugin, Ağustos 2022'de suikaste hedef oldu ancak araç değişikliği nedeniyle kızı Darya Dugin'a öldü. Uzun bir süre boyunca Rus paralı asker gruplarına liderlik eden ve Ukrayna Savaşı'nın ateşli destekçisi olan Vladlen Tatarski, Nisan 2023'te St. Petersburg'da bir kafenin açılışında yaşanan patlamada öldü. Krasnodar'da Rus askeri seferberliğini yöneten isimlerden ve donanma komutanlarından Stanislav Ritski, Temmuz 2023'te koşu yaptığı esnada vurularak öldürüldü. Aralık 2024'te Rus Kor General Igor Kirillov Moskova'da suikast ile öldürüldü. Tıpkı Nisan 2025'te yine bir bombalı saldırıyla öldürülen bir diğer Kor General Yaroslav Moskalik gibi. Liste oldukça uzun. Hedefler ise kimi zaman Rus paralı asker liderleri, kimi zaman Rusya'nın işgal ettiği bölgelere yerleştirdiği siyasiler, kimi zaman askerler. Aslında siber saldırılarda sabotaj faaliyetlerinin ve propaganda savaşının bir parçası. Avrupa ve ABD Rusya'yı batıya karşı yürüttüğü gölge savaş kapsamında siber saldırılara başvurmakla suçluyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın başında Rus hackerlar binlerce kez Ukrayna hükümetini ve tabii ki ordusunu hedef aldı. Aslında hem Ruslar hem de Ukraynalılar siber saldırılarla diğerinin sistemine sızarak kendi propagandalarını yayıyorlar ve bu alanda bir üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Bu nedenle örneğin Almanya'da siber alanda yeni önlemler alındı ve ilgili kurumların yetkileri artırıldı. Ancak ABD'de Trump'ın göreve gelmesiyle ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda siber tehditler konusunda sadece İran ve Çin'e öncelik verilmeye başlandı. Ayrıca ABD basınına konuşan isimsiz yetkililer, ABD Siber Komutanlığı'nda artık Rus tehdidinin görmezden gelindiğini ve Rusya iltisaklı olayların rapor edilmediğini ifade etti. Son olarak ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya'ya yönelik siber operasyonlara son verilmesi talimatını verdi. ABD hükümetine yakın isimlerin verdiği bilgilere göre amaç, Rusya ile Ukrayna konulu görüşmelerin önünü açmak. Avrupa, Rusya'dan gelen siber tehditlere karşı önlemlerini her geçen gün artırırken, Trump yönetimi farklı bir yaklaşım sergiliyor. Ukrayna Savaşı aslında cephede gördüğümüz çatışmalardan ve siyasi görüşmelerden çok daha fazlası. Arka planda kamuoyu oluşturmak, daha fazla destek almak ve karşı tarafı her açıdan yıpratmak için bir propaganda ve sabotaj savaşı da yürütülüyor. Ancak şu bir gerçek ki, modern çağdaki savaşlarda gerçeklerle propaganda arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Neyin doğru, neyin propaganda olduğunu bağımsız bir şekilde teyit etmek ve bunu yaparken belki de karşı tarafın propagandasının güdümüne girmemek modern dönem savaşlarında giderek zorlaşıyor.